Değerli takipçilerim, sevgili izleyiciler, bugün sizlerle bir tamirat tadilat videosu daha çekeceğiz. Bugünkü videomuzda ise arızalı bir tost makinesini tamir edeceğiz. Yalnız tamirata başlamadan önce sizlerden ricam kanalın ekranın sağ alt kısmındaki kırmızı araba resmine tıklayarak kanalıma abone olmanız ve abone olduktan sonra ise çan resmine tıklayarak, yani bildirimleri açarak yüklediğim videolardan ilk haberdar olmanızdır. Şimdi videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar, tost makinemizin arızası fiş taktığımızda bir çalışıp bir çalışmıyordu. Bunu birkaç sebebi olabilir. İşte termostat arızalı olabilir, kablo arızalı olabilir veya herhangi bir yerde bir temassızlık olabilir. Bunu tespit edebilmemiz için öncelikle tost makinemizin şurada şu şekilde kablo bağlantı girişi var. Bu girişleri sökmemiz gerekecek ki kabloda mı yoksa başka bir yerde mi arızası var, bunu tespit edebilelim. Şimdi ben öncelikle üst tarafı sökmek istiyorum. Böyle bir şarjlı bulundurursanız daha hızlı işlem yapabilirsiniz. Arkadaşlar, şuradaki şu kanca tutuyor burayı. Bu da şeyimizin üste koyduğumuz seramik tablanın kancası. Şimdi ben burayı açtım. Kablo girişlerine bakıyorum. Aynı zamanda sanıyorum şurayı da açmam gerekecek.
Şimdi arkadaşlar burayı da söktüm ama şurada Alyan, daha doğrusu Yıldız Tork vidalar var. Bunları da sökmem gerekiyor. Bunlar için de neyse ki uçlu tornavidalarım var. Onunla hemen sökebilirim. Ben şimdi onu alayım geleyim hemen. Arkadaşlar uçlarımızı aldık geldik. Şimdi buradan bu ata en uygun olanını bulacağız. Bu uymadı. Neden bu kadar bu atı alyan koymuşlar anlamış da değilim açıkçası ama evet değerli arkadaşlar, şimdi burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Burası restanslara giden uçları olduğu için klemens, porselen klemens ya da bu şekilde ek aparatı kullanmanız gerekiyor. Burada da öyle yapılmış. İyi de yapılmış. Şimdi ben bu kabloyu keseceğim çünkü ölçmem gerekiyor. Eğer ölçüp tutturamazsak ölçüp bakmamız da gerekiyor ki kablomuz sağlam mı değil mi anlayabilelim. Tecrübelerime dayanarak %90 olarak kablodadır diye tahmin ediyorum. Çünkü kabloyla oynadığımda düzeliyordu. Ölçü aletimizi düdük moduna alıyoruz. Yani kısa devre olduğunda ötüyor. Bu da kablonun sağlamlık testini yapacağız. Mesela şu an ötmüyor. Mavi kabloda bir arıza var demektir. Kahverengiye bakalım. Kahverengi de ötmüyor. Sarı yeşile bakayım. Sarı yeşil ötüyor. Yani burada kahverengi ve mavi kablolarımızda kopukluk var demektir arkadaşlar. Açıyorum kabloyu tamamen. Neredeymiş acaba kopukluk? Merak ettim. Evet. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere kahverengi ve mavi kablo buradan kopmuş. Arızamızın kaynağı aslında bu. Şimdi ben şöyle bir yol izliyorum. Bu arada oradan koptuğu için şu kabloyu ölçersek sağlam çıkacaktır diye tahmin ediyorum, tabi başka bir yerinde kopukluk yoksa. Şimdi arkadaşlar neredeydi? Evet, orada. Kahverengi kabloya tutuyorum. Buradan da diğer ucu tutuyorum. Gördüğünüz üzere ötüyor.
Burada maviyi tutuyorum. Burada da maviyi tutuyorum. Ötüyor. Sarı yeşilde zaten problem yoktu. Evet. Bu kabloyu yine atmayacağım. Başka bir yerde lazım olabilir. Bu da burada şimdi önemli bir diğer husus arkadaşlar, kabloların yanmaz olmasıdır. Yani yanmaz kablo kullanmamız gerekiyor ki çünkü tost makinesi biliyorsunuz ısıtıcısı olduğu için kablolara çok aşırı ısı verecektir ve yanma riski oluşacaktır. Bu sebepten dolayı ben daha önceden arızalanmış olan bir ütümüzün kablosunu atmamıştım. Bir gün lazım olabilir diye. Sonuçta milli servet ve o gün bugünmüş. Bugün lazım oldu arkadaşlar. Şimdi buraya ben kabloyu kesip ikini yapıp işlemi tamamlayacağım. Şu ek aparatlarından bulmam lazım. Bulduktan sonra ekimizi rahatça yapabilirim. Arkadaşlar yüzüklerimizi ayarladık şimdi. Bağlantı işlemine geçebiliriz. Ama önce şu makaronları kablolarımıza geçirmemiz gerekiyor ki bağlantıyı yüzükleri sıktıktan sonra izolasyonunu yapabilelim. Kablolarımızın uçlarını açıyoruz yeteri miktarda. Yine burada renk uyumu olacak. Kahverengi kahverengiye, mavi maviye, sarı yeşil de sarı yeşile. Şimdi buradan yüzüğümü takıyorum. Diğer taraftan da kablomu yine geçiriyorum. Şu şekilde basitçe bir ek. Daha sonra arkadaşlar sıkma pensesiyle burayı iyice sıkıyorum. Ne kadar sıkı olursa o kadar daha iyi olacaktır. Çünkü elektrikte gevşek olan yerler devamlı ısınır ve Allah etmesin yangına kadar büyük sonuçları olabilir. Yaptıktan sonra arkadaşlar makaron kısmına geçiyorum. Makaronumuzu bu şekilde çakmakla ısıtabiliriz. Ama bu makaron olmadı. Büyük geldi. Daha küçüğü olacaktı. Hemen onu da yer değiştireceğim. Arkadaşlar şimdi yüzüklerimizi bulduk. Kablomuzun ucunu da açtık. Yalnız burada bir de makaron takmamız gerekecek kabloya. Makaronumuzu da taktık. Şimdi ek yapma kısmına geçiyoruz. Ek nasıl yapacağız? Öncelikle kablomuzu birazcık açıyoruz. Buradan da açıyorum.
Tost makinesindeki kablo izolasyonu ipli, daha dayanıklı olduğu için sanıyorum. Şimdi arkadaşlar yüzüğümüzü alıyoruz, kablomuzdan geçiriyoruz. Daha sonra karşı taraftaki kabloyla kablolarımızı birbirine burkuyoruz. Burktuktan sonra ise kablo yüzüğümüzü ortalayacak şekilde getiriyoruz ve pensemizle sıkma işlemine başlıyoruz. Güzelce sıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Gevşek kalmamalı. Her gevşeklik elektrikte ısı kaynağı demek. Isı da yangınlara sebebiyet demektir. Bunu aklımızdan çıkartmayalım yaparken. Gayet iyi oldu. Şimdi makaronumuzu geçireceğiz. Makaron önemli izolasyon açısından arkadaşlar. Isıtırsak da yüzeye yapışması bekleniyor. Normalde bunun ısıtıcı saç kurutma makinesine benzer ısıtıcıları var. Ama zaten 3 tane sıkacağımız için ben ihtiyaç duymuyorum. Ve böylece yeterli oluyor. Şu şekilde yaparsak sırada kolaydan zora doğru gidiyorum. Sarı yeşil var. Sarı yeşili birazcık daha kısa keseceğim. Kahverengi birazcık uzun olmuş. Kablomuzu açıyoruz. Arkadaşlar makaronumuzu kesinlikle unutmuyoruz. Unutursak başa dönüyoruz. Tekrardan kabloyu kesip açıp yapmamız gerekecek. Çünkü izolasyon olmamış olacak. Yüzümüzü takalım. Hatta ben şu eldivenleri artık çıkarsam daha iyi olacak. Çünkü kabloları burkamıyorum. Şu şekilde üst üste gelecek şekilde toprak kablosunu da bağladık arkadaşlar.
Şimdi yine makaronu geçirmeye geldi. Makarondan sonra kablomuzun makaronumuzu ısıtma işlemi. Evet, bu da güzelce yapıştı. Şimdi sıra geldi nötre. Nötr biraz kalabalık. Çünkü sanıyorum lambaların da nötrlerini buraya alınmış. Lambalar, 2 tane lambamız var. Isıtıcı devrede ve devrede değilken gösteren. Son olarak da nötrü girdiğimizde arızamız çözülmüş olacak ve biz tekrardan makinamızı söktüğümüz yerlerine tekrar geri takacağız ve işlemimiz bitecek.
Arkadaşlar bu nötr tarafı çok şey olduğu için, şiştiği için buraya yüzük yerine ek yapılabilmesi adına yapılan yüzükler var. Onlardan takmak zorunda kaldım çünkü sığmadı. Şimdilik işlemlerimiz tamam gibi. Bu atı kapatacağız. Sonra diğer işlemlere iç taraftaki bağlantıları yaparak işlemimizi sonlandıracağız. Evet arkadaşlar, bu at kısmını tekrardan topladık. Korkmaz marka tost makinemizin, bakıyoruz, buraya gayet düzgün duruyor. Yalnız içine birazcık yağ girmiş. Onları temizlesem iyi olacak. Arkadaşlar şimdi üst tarafta söktüğümüz yere tekrar toplayacağız. Aslına bakarsanız burayı sökmemize de pek gerek yokmuş. Çünkü bu at kısmına açılabiliyormuş. Burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar konulardan biri termostat yuvasına oturtmak. Termostatı diğeri ise şurada görmüş olduğunuz yay mekanizmasının yerine oturması. Tamam. Bunları yerine oturttuktan sonra işlemlerimiz çok basit. Sadece vidalarını yerine sıkıyoruz ve böylelikle işlemimiz bitmiş oluyor. Arkadaşlar bir de böyle şarjı kullanırken sıkma işleminde mümkün olduğunca torkunu azaltın. Çünkü sıkarken anlayamıyoruz ve böyle
Çok sıktığımızda da makinamıza zarar veriyor. Tüm hepsinin boşluğunu aldıktan sonra tornavidayla elle sıkmak en iyi sonucu verecektir bizlere. Evet arkadaşlar, şimdi tost makinamızın fiş arızasını giderdik. Test etmemiz gerekecek. Şimdi test yapacağız. Bakalım gerçekten çalışacak mı? Evet, burada görmüş olduğunuz üzere ışıkları yandı. Rezistansları da ısınmaya başladı. Termostatı da çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Böylelikle tost makinamızın arızasını gidermiş olduk arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yine bir sonraki tamirat tadilat videomuzda buluşmak dileğiyle diyorum. Kanalıma abone olarak bilgide kalın, bilgiyle kalın deyip sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.